Evet arkadaşlar, yepyeni bir OSM videosuyla karşınızdayım. Oyunun bildiğiniz gibi son bir ayında 23-24 sezonuna girmiş bulunmaktayız. Oyunda oyuncular gelişebiliyor. Oyun içerisinde farklı zaman dilimlerinde farklı reytinglerle de gelebiliyorlar. Ama oyunun öyle bir oyuncuları var ki bunları reytingleri düşük de olsa veya oyunun içerisinde de alıp devam ettirseniz her zaman etki yapabilen oyuncular var. Ben de bu videomda oyun içerisinde hem yüksek overall'da gördüğünüz zaman alabileceğiniz hem de normal şartlarda da aldığınız zaman hemen size katkı sağlayabilecek meta oyunculardan bahsedeceğim. Evet, kalecilerle başlıyorum arkadaşlar. Kalecileri sadece 3 kişi aldım. Bu listeyi liglere ayrı bölmedim veya bölge bölge aramanız için yapmıyorum. Genel bir oyuncu havuzu atacağım size. Liglere böldüğüm ve detaylı anlattığım videolarım da eskiden bulunuyor. Onlar da üstteki charttan zaten dokunup oraya da giriş yapabilirsiniz. Benim kale için 3 adayımdan ilki kesinlikle Thibaut Courtois olacak. Zaten bu seneki şanssız sakatlığını saymazsanız belki dünyanın şu son zamanlardaki en formda kalecisinden bahsediyorduk. Oyunun da geçen seneden itibaren oyunun mekaniklerini ayarladıklarını düşündüğümüzde şu an 23-24 sezonunu oynuyoruz ama aslında OSM 23'ü oynuyoruz. O yüzden yeni güncelleme gelmiş bile olsa eski güncelleme üzerinden düşünmek gerekiyor. Eski güncellemede Thibaut Courtois gayet iyi bir görüntü sergiliyordu. O yüzden yüksek reytinglerde gördüyseniz Thibaut Courtois'a direkt gidin derim. İkinci sıram Fransa'dan Paris Saint-Germain'e gidiyoruz. O da İtalyan kalecisi Donnarumma olacak. Donnarumma da hem yaşı hem de oyun başı reytingiyle birlikte hemen de transfer edebileceğiniz veya oyun içerisinde yüksek reytingde gördüğünüz zaman da hemen alıp kullanabileceğiniz kalecilerin başında olsun. Üçüncüsü de bir Fransız, Milan'ın kalecisi Mickaël Maignan. Oyuncu hem iyi reytingde başlıyor hem yaşı da çok ilerlemiş değil ve oyun içerisinde gelişime de yine açık. Hem de oyundaki kurtarışlarıyla ve oyun içerisindeki gidişatıyla da meta oyunculardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Stoper hattımıza geldiğimizde stoper hattında Liverpool'dan Van Dijk'ı birinci sıraya aldım. Özellikle reytingini yüksek gördüğünüz an veya oyun başında kullanmak isterseniz iki türlü de olabilir. Van Dijk'a direkt gidin arkadaşlar. Hem iyi istatistik yapabiliyor, savunmada çok sağlam kalıyor. Hücumunun yüksek olmaması bazı taktik anlayışlarda sıkıntı olsa da özellikle savunmayı tamamıyla geride tutmak isteyenlere ve hücum sevmeyenler için stoperler içerisinde hücum sevmeyecekler için Van Dijk en iyi oyuncuların başında geliyor. İkinci sırada yine İngiltere'den Ruben Dias'ı ekledim. Oyun içerisinde zaten City'nin de geçen seneden yaptıklarına bakarsak aslında City oyuncularının biraz daha iyi gözükmesi ve onların oyun içerisinde biraz daha meta oyuncular olmasına şaşırmıyoruz. Ruben Dias da onlardan biri. Yine hücum tarafıyla ilgili çok yüksek beklentiniz olmasın ama savunma hattı için sapasağlam bir oyuncu almış oluyorsunuz. Oyunun bence de en yetenekli oyuncularından biri. Potansiyeli de acayip yüksek. Oyun içerisinde iyi bir zaman diliminde uygun bir fiyata görüyorsanız Gvardiola'da kesin transfer edin. Aynı şekilde iki genç daha vereceğim. Bunlardan birisi William Saliba, yine Arsenal'den. Özellikle son zamanlardaki formuna da baktığımız zaman oyun içerisinde de artık iyice meta oyuncuların içerisine eklenmeye başladı ki bu dakikadan sonra da bence onun her zaman eğer bu formunu sürdürürse tabii gelecek oyunlarda da en formda stoperlerden olmasını bekliyorum. Son isimde yine Bayern Münih'ten De Ligt'e gidin derim. Hem yaş olarak gayet ideal bir oyuncu, transfer edilebilecek bir oyuncu hem de oyun içerisinde iyi istatistikler de veriyor. Stoper hattı içinde Van Dijk, Ruben Dias, Gvardiol, De Ligt ve Saliba ekibinden birini veya ikisini alıp oyun başında özellikle bilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, bu oyuncuları geliştirmekten ziyade genellikle oynatıp skor alacağınız, verim alacağınız oyunculardan hep bahsediyorum. Bekler kısmına geldiğimizde sol bek için Alphonso Davies ve Theo Hernandez'i listenizin her zaman ilk iki sırasına koyun arkadaşlar. Eğer İtalya Ligi ve Almanya Ligi yapmıyorsanız ve bir bek de arıyorsanız Davies'i ve Theo Hernandez'i aratmanızı öneririm kaşiften. Öyle değil, direkt zaten İtalya Ligi oynuyorsunuz ve Milan'sanız zaten kullanırsınız. Veya baktığınız transfer listesinde bir Theo Hernandez'i boşta gördünüz, hemen alın ve oynatın. Davies de aynı şekilde. İkisinin de hem yaşları genç hem oyun başı reytingleri de yüksek. Zaten beklerde çok iyi opsiyon. Bunu da bildiğimiz için bu iki oyuncudan çok şaşmamak lazım. Sağ bek için 4 aday koydum buraya. Birincisi Achraf Hakimi. Yine Fransa Ligi'nden, Paris'ten. Çok doğru bir oyuncu. Hem iyi oynuyor, çok iyi asistler yapıyor. Özellikle beklere hücuma çık diyen bir taktik dizimde oynuyorsanız Achraf Hakimi tam sizlik. Yine Nuno Mendes alternatif bir aday olarak sol bek için de koydum. Ama oyun başı reytingi çok yüksek değil. Çok geliştirmeye gitmeniz gerekecek. O yüzden alternatif olarak tutuyorum. Onun dışında kesinlikle diyeceğim iki
oyuncu da Trent Arnold ve Cancelo olacak. Yani biz burada Hakimi, Cancelo ve Arnold gibi aslında 3 farklı ligden de gelebilecek ve farklı özelliklerine bulan 3 tane bek seçtim. Bence en iyi sağ bek Trent Arnold, sonra Hakimi, sonra da Cancelo'ya gidebilirsiniz. Sol bek için de ilk adayım Theo Hernandez, ikincisi de Alphonso Davies. Orta sahaları ön liberolar, 8 numaralar ve 10 numaralar olarak böldüm. Direkt verim alabileceğiniz, oyunda da hemen etki edebilen oyuncuların başında Ariel Tchouameni geliyor. Hem çok sağlam bir savunmacı, Real Madrid'de oynuyor, çok genç, gelişime açık, oyun başı reytingi de gayet iyi başlıyor. O yüzden Ariel Tchouameni hem geliştirmeli isteyenlere hem de oyun başı verim almak isteyenler için ideal bir oyuncu. Daha iyisi, yani anlık verim alabileceğimiz oyunculardan kim derseniz, onun için de Joshua Kimmich ismini buraya ekliyorum. Hem Bayern Münih zaten formda ilerliyor. Kimmich her zaman zaten oyunlarda işe yarayan bir oyuncu olmuştur. Çünkü hem hücum tarafı zengin hem savunma tarafı zengin bir oyuncu. O yüzden Joshua Kimmich'i de bu listeye ekledim. Alternatif olarak da bir Declan Rice attım araya. Yine Premier Lig'den de bir oyuncu aratmak isterseniz ve özellikle gelişimine de yönlendirmek isterseniz Declan Rice'ı da eğer iyi bir reytingde gördüyseniz direkt almanızı öneriyorum. 8 numaralardan 1 numara şu an bence dünyada da Jude Bellingham. Hem form anlamında zaten şu an zirve durumda, hem de oyunlar da onu daha iyi yapmaya başladı ve oyunlarda daha çok etki etmeye başladı. Yani zaten Jude Bellingham çok da sürpriz bir isim değil ama iyi zamanda yakalayıp doğru reytingde yakalarsanız sadece geliştirmeye değil, takımın içine koyup oynattırmaya da bakın. Yaşlı kurtlardan Modric ya da Kroos'a denk gelirseniz, özellikle Modric'e denk gelirseniz iyi reytingde kesinlikle almanızı öneriyorum. Hem korner kullandırabiliyorsunuz, asistlerde etkili, frikik'e kadar ve kaptanlık da verebileceğiniz bir oyuncu. O yüzden Modric hemen katkı alabileceğiniz oyuncuların başında. Yine bu ekibe dediğim gibi Kroos'u ekleyebilirsiniz. Nicola Barella'yı yazdım yine. Anlık hemen iş yapabileceğiniz oyunculardan ve oyunda Jude Bellingham'la birlikte en iyi geliştirebileceğiniz 8 numaradan biri de Pedri. Pedri ve Bellingham'ın ikisini birden almak mesela çok olabilir. Pedri ya da Bellingham'dan birini seçtikten sonra ve aldıktan sonra yanına Modric'i, Barella'yı eklemeniz hem dengeyi sağlayacaktır hem de aslında yetenekli iki oyuncuyu da almış oluyorsunuz. 10 numaralar için bence şu an oyunun en iyi oyuncusu Kevin De Bruyne. Ne kadar saçma bu seneyi formsuz geçiriyor olsa da dediğim gibi oyun geçen seneye baktığı için aslında Manchester City'nin o iyi gittiği zamanları da öngörük oldu. O yüzden de KDB de şu an oyunun en iyi 10 numaralarından ve alacağınız ilk isim olmalı. Yine Martin Odegaard'ı da yine Premier Lig'den buraya ek olarak koyuyorum. Forvet hattını, kanatlar ve 9 numaraları birlikte vereceğim. Oyunun en formda ve en sağlam forveti bence Kane. Eğer reytingini yüksek gördünüz, reytingini yüksek görme olayında hani çok kısaca anlatayım. Oyunda bazen başta 89 reytingli bir oyuncu elinizde oluyor. Siz bu oyuncuyu satıyorsunuz. Sattıktan sonra tekrardan transfer listesine makine bunu aldığında 89 reytingden değil de gidiyor o dönem mesela 98'den koyuyor. 100'den koyuyor. Yani elinizdeki oyuncuyla iyi oynuyorsunuz ama çok da geliştiremediniz. Onu satıp tekrardan alma gibi bir şansınız da var. O yüzden elinizde dediğim bir Kane var. Oynattınız, verim aldınız. Reytingi düşük kaldı. Satıp sonra tekrardan Kane'in çıkmasını da takip edip geri de alabilirsiniz. Böyle bir taktik de var. Ama onun harici eğer reytingi iyiyse ve önünüze de düştüyse Kane'i kesinlikle birinci sıraya alın. Lewandowski hiç şey yapmayın. Direkt Lewandowski'yi de alıp leblebi gibi gollerinize başlayabilirsiniz. Gençlerden de Mbappe, Haaland artık saymıyorum. Zaten varsa oynatın yani. Julian Alvarez hem iyi gelişiyor hem gerçek hayatta da formunu geliştirdiği için oyunlarda da etki etmeye başladı. Onu not alın. Osimhen, Kolo Muani ikilisinden de birini gördüyseniz veya kaşiften forvet arıyorsanız özellikle Kolo Muani, ama bunların yanında Osimhen'i de ekliyorum o ekibe. Kanat oyuncularından Vinicius Junior oyunun meta oyuncularından arkadaşlar. Hem free kick verebilirsiniz, penaltı da verebilirsiniz. Tek santrafor oynuyorsanız uca da atabilirsiniz. 4-3 oynuyorsunuz diyelim, kanatlara da atabilirsiniz. Vini Junior da oyunun her alanında kullanabileceğiniz en meta oyuncuların başında geliyor. Marcus Rashford ve Antony, ikisi de Manchester United'dan. Gerçek hayattaki iğrenç formlarına bakmayın. Şu an ikisi de oyunun en meta oyuncularından biri. Özellikle Rashford ve Antony'yi de kullanıyorsanız free kickleri ikisinden birine vermeyi unutmayın. İkisi de çok iyi free kick atıyor. Hem Messi'nin geçen yılki formuna bakıp hem de bu sene oynattığımız zamanlarda aldığım verime baktığımda Messi'yi de kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. İyi bir reytingde denk getirdiyseniz kaptanlığı, penaltıyı, free kick, korner hariç her şeyi de Messi'ye verip kafanızı rahat ettirebilirsiniz. Listeyi şöyle çok üstten bir tekrardan toparlayıp bitiriyorum arkadaşlar. Kaleye özellikle Thibaut Courtois ve Donnarumma ikilisini kesin çektik. Stopper'e Van Dijk, Gvardiol veya De Ligt
üçlüsü olabilir. Saliba buraya ek. Bekler için hiç sürprize gitmeye gerek yok. Sol bek için Alphonso Davies ve Theo Hernandez. Sağ bek için de Achraf Hakimi ve Trent Arnold en iyi iki oyuncu. Orta sahalarda ön libero için Ariel Tchouameni ve Joshua Kimmi'yi yazabilirsiniz. Orta saha için Jude Bellingham, Pedri, bunları birlikte düşünelim. İkisinden biri gibi. Onların yanına da Modric, Kroos veya Barella. Bu üçlüden de birini alıp orta sahaya böyle bir iki transfer yapabilirsiniz. 10 numara için bence kesinlikle Kevin De Bruyne. Başka çok bir yere gitmemeye çalışın. Ama Odegaard da çok iyi oynuyor, onu da söyleyeyim. Forvet'e net yaş olarak da bir sıkıntınız yoksa Harry Kane, Lewandowski ikilisini 1'e yazın. Mbappe, Haaland'ı hariç tuttuğumda da Kolo Muani ve Osimhen'i de bu listenin devamına ekleyin. Julian Alvarez'le birlikte. Kanat oyuncuları için de Vini Junior, Rashford, Antony ve Messi şu an oyunda alıp hemen skor almaya döneceğiniz en iyi oyuncular bu şekilde. Ben listeyi bu şekilde oluşturdum. Oyun biraz bu konularla ilgili bize çok içerik de vermediği için veya güncelleme olmadığı için biraz oyunu oynayıp oyun içerisinden aldığımız veriler oluyor bunlar. Eğer bu oyuncuları kullanıyorsanız halihazırda nasıl verim aldığınızı, kullanmıyorsanız ve bu videodan sonra kullanacaksanız aldığınız dönüşlerin hepsini bizimle videonun altındaki yorumlar kısmından buluşabilirsiniz. Yepyeni videolarımıza görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.